İyi yemek herkesin dediği gibi, bildiği gibi aşk ve sevgiyle yapılıyor. Ama bana göre de iyi malzeme kullanmak. Ben bütün malzemelerimi kendim seçiyorum. 4-5 markete uğradığım oluyor. Farm marketlere gidiyorum, seçiyorum. Şimdiki en büyük hayalim burada bir esnaf lokantası açmak. Herkesin gelip kendi evinde hissettiği, bana misafir olduğu, sağlıklı, leziz, organik ürünlerin kullanıldığı öyle bir lokanta hayalim var. Ben Aynur, 23 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Abim burada geldi. Ama diyor ışığı gördün diyor, sen o frenin gazdan ayağını bir çek, kendi yavaşlasın dursun diyor. Sen diyor oraya gidiyorsun, dan diye duruyorsun, arabaya yazık. Sen diyor niye bu kadar gaz verdin diyor, kendi kendine gidiyordu zaten. Mustafa ile abim araba konusunda çok titizler. Ondan sonra hep de benim başıma geliyor tuhaf şeyler. Nedendir bilmiyorum, hani kötü kullanmıyorum kendime göre. Hızlı da kullanmıyorum. Bir tanesi geri geri geliyor, kornaya basıyorum, gelip bana vurdu. Kornaya basıyorum, duysana. Mustafa dedi ki arabayı biraz çeker insan diye. Nereye çekeyim dedim. Adam dedim şey yapıyor. Amerika'da ev yemekleri yapıyorum. Büyük toplantılara, evlilik yıl dönümlerine, mezuniyetlere, doğum günlerine yemekler yapıp götürüyorum. Müşterilerim arasında Amerikalılar, İtalyanlar, Fransızlar, bir de Hintliler var. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Otel, turizm, işletmeciliği, mutfak mezunuyum. Babadan gelme, bizim ailede aşçı çok. Abim ve babam da aşçı benim. Anneme ve babama çok yamaklık yapmışlığım var restoranımızda. Yemekte daha çok patates ve soğan soyarak başladı. Çünkü annem sadece mutfağı toparlamamı veya patates, soğan, havuç soymamı isterdi. Çuval çuval soymuşluğum vardır. Ankara'da lisedeyken hayatımın ikinci aşkı, birinci aşkı aşçılık, ikinci aşkı Mustafa Özdemir'le tanıştım. Şimdiki eşim, 18 yıllık eşim, çocuklarımın babası. Sonra ben Hilton'da çalışmaya başladığımda eşim de Hilton'da çalışıyordu. Biz tabii iki genç aşık, 20'li yaşlardayız, evlenme kararı aldık. Bunu ailelerimize söylediğimizde aileler karşı çıktı ama benim annem daha şiddetli bir karşı çıktı, istemedi. Daha yaşımın küçük olduğunu, evlenmeden daha çok şeyler öğrenip görebileceğimi söylüyordu. Ben bunun ne olduğunu anlamaya çalışıp sorgularken annem benim hayatıma çok büyük bir dokunuş yaptı. Annem Dünya Bankası Ankara ofisinde çalışıyordu. İşi aracılığıyla beni Dünya Bankası'nda çalışan hamile bir bayanla tanıştırdı. Amerika'da yaşıyor ve çocukları için bir nene arıyorlardı. Annem de bu fikri çok beğeniyor. Beni apar topar tanıştırıp Amerika'ya göndermek istedi. Evlilik fikrimden vazgeçirip o ortamdan uzaklaştırmak istediğinden eminim. Bu benim tahminim. O sırada Mustafa da askere gideceği için ben de bunu kabul ettim. Ortam yatışsın. Belki annemi birkaç sene sonra ikna ederiz. Mustafa da askere gidip dönmüş olur diye. Ben de kabul ettim. Dilek Hanım'la tanıştık. Sonra Dilek Hanım bana Dünya Bankası aracılığıyla sponsor oldu. Vize aldım ve Dilek Hanım'la Amerika'ya geldim. Ortamlara alıştım. Güzeldi, her şey yolunda gidiyordu, mutluydum. Washington DC benim üçüncü aşkım diye düşünürken başka bir sürprizle karşılaştım. Dilek abla Washington DC ofisinden 2 yıllığına Ankara ofisine görevlendirildi. Bana 2 seçenek sunuldu. Burada bu şekilde yine devam edebilirim. Bir başka aile bulunur. O aileyle devam edebilirdim. Veya 2 yıllığına Dilek ablayla Ankara ofisine gidip sonra tekrar dönebilirdik. Biz Ankara'ya döndük. Sonra bu arada Mustafa ile tekrar görüşmeye başladık. Birbirimizi tanıdık. Evlenme kararı aldık. Benim 2 seçeneğim vardı yine. Bir karar vermem gerekiyordu. Amerika'ya Dilek ablayla geri dönebilirdim. Hatta bana evlenirsem Mustafa'yı da getirebileceklerini söylediler. Ben Mustafa'ya Amerika'ya birlikte gitmeyi teklif ettim. Dilek ablanın söylediği şekilde. Mustafa bunu kabul etmedi. Çünkü Mustafa otelde yöneticilik yapıyordu. Futbol oynuyordu, profesyonel.
kaleciydi. Maddi durumu iyiydi. 2 arabası, evi, yazlığı vardı. O yüzden Amerika onu cezbetmedi. O yüzden de kabul etmedi. Ben de bir karar vermem gerekti. Aşkım mı, Amerika mı? Bir türlü bilemiyordum. Ama tabii ki de aşkımı seçerek Ankara'da kaldım. Biz evlenme kararı aldık, evimizi aldık, düzenimizi kurduk, evlendik. Dilek abla 2 gün sonra Washington DC'ye döndü. Biz balayından geldik. Aileler birbirleriyle anlaşamadılar. Biri bir tarafa çekiyor, diğeri öbür tarafa çekiyor. Biz 2 genç aşık, ne olduğunu anlamadık, bir ateşin içinde bulduk kendimizi. Ve bu aile problemlerini Dilek ablayı arayıp telefonda dertleşiyordum. O da bana istersen Mustafa'yı alıp gelebilirsin, kapımız size her zaman açık dedi bana. Ben de Mustafa'ya işten geldikten sonra dedim ki Mustafa bak biz yeni evlendik, yeni çiftiz. Dakika bir, gol bir olmasın, küme düşmeyelim. Bu arada Mustafa profesyonel kaleci olduğu için benim bu spor benzetmemi anladığından eminim ki anladı. Biz Amerika'ya geldik. Ben tekrar eski işime dönmüş oldum. Mutluydum. Bildiğim ortamlar. Mustafa Türkiye'deki yöneticiliğini, futbol hayatını bırakarak, evini, kurulu düzenini bırakarak benimle Amerika'ya geldi. Ve bir gün bile şikayet etmedi. Gündüzleri inşaat işlerinde çalıştı. Akşamları pizza dağıtmaya başladı. 1 yıllığına gelmiştik. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki 1 yılın sonunda ne yapacağımızı bilemezken başka bir sürpriz oldu hayatımıza. Ben hamile. Oğlum dünyaya geldi. Ben Dilek ablayla çalışmayı bıraktım. Evde oturup oğluma bakmaya başladım. Eşim çalışıyordu uzun vakitlerde. Kızım dünyaya geldi bu arada. Mustafa pizzada çalışıyor. Ben de çocuklara bakıyordum. Artık ev hanımı olmuştum burada ben. Tabii gelirimiz düştü. Mustafa çalışıyor tek tabanca. Babam hastalandı benim. 2 ay sonra babam vefat etti. Babam vefat edince ister istemez hani bir psikolojik olarak etkilendim. İlk defa gurbeti hissettim. Ne yapabileceğimi bilmiyorum. Mustafa uzun saatler çalışıyor. Çocuklar çok küçük. Ben evde bunalıma girmeye başlamıştım. Kendimi çok mutsuz hissediyordum. O sırada bir anda neyden mutlu olabilirim diye kendi kendime yaparken bir baktım mutfakta yemekler yapmaya başladım. Mutfakta yemek sadece bize değil artık komşulara, arkadaşlarıma yemek yapıyorum. Bugün bunu yaptım diye. Çünkü düşünmemek için tekrar ilk aşkım aşçılığa döndüm. Aydın abi bir gün bana bu yemekleri artık gelire dönüştürmem gerektiğini söyledi. Ve bana dedi ki ofisin Christmas partisi var onu yapar mısın dedi. Ben de kabul ettim. Nasıl bir şey olacak dedi. Gene yaptığın mercimek köftesi, yaprak sarması, börek, işte et sote, pilav. Böylelikle senin yemeklerini tanıtmış oluruz dedi. Ben de kabul ettim. Christmas yemeğini yaptım ve herkes o kadar çok beğenilmiş. Aralarında konuşulmuş. Sonradan bana işte bizim evlilik yıl dönümümüz, benim eşimin doğum günü, sürpriz parti, bize misafir geldi, yapar mı diye sormaya başlamışlar Aydın abiye. O da tabii neden yapmasın, yapar demiş benim için. Böylelikle ben de evde yemek yapmaya başladım. Bu dilden dile yayıldı. Hiç marketing yapmadım. Benim işlerim büyümeye başladı. Para kazanıyorum. Eve katkıda bulunmak çok hoşuma gidiyor. Tabii bu sürede Mustafa'nın da işleri büyümeye başladı pizzacıda. Çünkü Yemek Sepeti gibi burada da şirketler vardı. Onlarla çalışmaya başladığında daha büyük alana pizza dağıtmaya başladılar. Bayanlarla çalışmanın artı bir şeyi, dükkan çok temiz oluyor. Ev gibi temizliyorlar buraları. Yani pırıl pırıl oluyor. Pandemi patladı, Covid oldu. Benim işler bir anda durdu. Hiç kimse bir araya gelmediği için artık partiler yok, eventler yok. Herkes kendi evinde yemek yapmaya başladı. Panik bir insanım, kara kara düşünmeye başladım. Ne yapalım edelim derken benim bir tane müşterim devamlı benden yemek alıyordu. Bütün organizasyonlarını benimle yapıyordu. Bana haftanın bir günü ona tekrardan yemek yapıp yapamayacağımı sordu. Mustafa ile konuşurken ne yapalım edelim derken bir anda aklımıza haftalık menü çıkartalım dedik. Tencere yemeği. Bu kez artık kebaptı, şuydu, buydu, eventleri bırakalım.
Bir müşteri kitlem vardı. E-mailleşiyorduk. E-mail grubu oluşturduk. Ama nasıl bir e-mail grubu oluşturduk? Evleri birbirine yakın, bizim de götürüp bırakabileceğimiz ya da onların bize gelip alabileceği bir e-mail grubu oluşturdum. Dedim eğer ilgilenirseniz böyle bir menü çıkartacağım haftalık tencere yemeği. Mesela karnıyarık, kuru fasulye, musakka, kabak dolması, etli yaprak sarması herkesin o kadar çok hoşuna gitti. E-mailleri attım. Çok güzel dönüşler oldu. Mustafa o gün akşam çalışacak. Bir gün öncesinde alışveriş yapıp hazırlıkları yapmıştım. Sabah 5'te kalktım. Yemekleri o hazırladı. Mustafa ile birlikte biz onları paketledik güzelce. Sonra Mustafa onları dağıttı. Oradan işe döndü. Ve gerçekten çok hoşuma gitmeye başlamış. Yeniden kendi işime döndüm. Aileye çünkü gerçekten masraflarımız artıyor. Ama gelirimiz de düşmeye başladığı için ben bir panik olmuştum. Haftada bir gün yapıyordum. Çünkü pandemi bitip ofisler tekrar açılırsa tekrar eventlerime başlarım diye planlıyordum. Ama pandemi gerçekten 2 yıl sürdü. Bu 2 yıl süresinde ben yine kulaktan kulağa, dilden dile büyüdüm. Hatta 150 e-mail grubum vardı ama ben onu azalttım çünkü artık o kadar büyümüştük. Evdeki mutfağımda yetmediği için şu sıralar haftanın bir günü dükkanı kullanıyorum. Mustafa'dan izin alıp. Bu arada pandemi bitti, ofisler açılmaya başladı. Herkes daha çok bir araya gelmeye başladığı için bu kez benim eventlerim de başladı. Ben yine 2 seçenek arasında kaldım. İkisini dengelemeye, eventleri de alıp haftalık menüye de devam ettim. Bu şekilde bu sene Mayıs ve Haziran ayım büyük eventlerle geçti. Ama haftalık menüyü de ihmal etmedim. Sadece bir hafta yapmadım. Gerçekten çok sıkışmıştım. Ve herkes bizi aç bıraktı diye çok söylendiler. Çocuklar nerede bizim yemek diye bana mesajlar atmaya başladı. En büyük şeyim çocuklar. Çocukları çok seviyorum. Onları mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Şimdiki en büyük hayalim burada bir esnaf lokantası açmak. Herkesin gelip kendi evinde hissettiği, bana misafir olduğu, sağlıklı, leziz, organik ürünlerin kullanıldığı bir esnaf lokantası. Aynı zamanda Ankara'daki babamla eski günlerimizi yad eder gibi öyle bir lokanta hayalim var. Adelika'da her şey buluyor musunuz diye soruyorlar bize ama gerçekten biliyoruz her şeyi. Özellikle Türk ürünlerini de bulabiliyoruz. Bunlara yakın alan ama A'dan Z'ye artık her şeyi bulabiliyoruz. Bundan 23 sene önce bu kadar kolay değildi ulaşmak ama şu anda gerçekten Türk ürünlerine ulaşabiliyoruz. Şöyle bir örnek verecek olursa 10 kişilik bir grup oluşturalım. Bu 10 kişilik grubu bir Tay mutfağına, Hint mutfağına, İtalyan veya Fransız mutfağına götürelim. Bunda 10 kişiden mutlaka yarısı beğenecek, yarısı beğenmeyecek. Bir ağız tadı var. Herkes kendine göre bir seçim bulacak. Ama bu 10 kişiyi biz eğer Türk restorantına götürdüğümüzde mutlaka 8 ya da 9 kişisi beğenecek. Yani %90'ı beğenecek. Türk mutfağını yayamamızın sebebi bana göre restoran sahiplerinin biraz daha bu işi bilen elemanlarla çalışması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bazı restoranlarda yabancı çalışanlar çok. Yani ya da tam aşçı değil sonradan öğrenmişler. Bu şekilde kendilerini geliştirdikleri için biz tam anlamıyla her şeyi sunamıyoruz. Sadece kebap işi yapıyoruz. Ve tamam kebap çok güzel ama hiçbir restoranda doğru düzgün sulu yemeklerimiz yok. İyi yemek herkesin dediği gibi, bildiği gibi aşk ve sevgiyle yapılıyor. Ama bana göre de iyi malzeme kullanmak. Ben bütün malzemelerimi kendim seçiyorum. 4-5 markete uğradığım oluyor. Organik ve helal kesim kullanıyoruz bu arada. Bir de mutfakta gerçekten yemek yaparken bilmemiz gereken şeyler var. Mesela bizler yağlı et kullanmayı sevmiyoruz.
Ama bilmiyorlar ki o yağ ete lezzet veriyor. Hele yağsız kıyma kullanır mısın? Bizim köftelerde diyorlar. Kupkuru bir şey oluyor. Ben mesela kıyma dışarıdan satın almıyorum. Kıyma makinesi aldık. Etleri alıyoruz. Burada kuyruk yağı olmadığı için de kaburga eti kullanıyoruz köftelerde. Onları kıyma haline getirerek. Yani lezzet veriyor. Bazıları diyor ki kokuyor. Kokmuyor. Sana öyle geliyor. Sen çünkü kuru et yemeye alıştırılmışsın galiba. Türkiye'de çünkü yağsız diye, sağlıklı diye. Aslında baktığınızda hayvandaki yağ dışarıda yediğimiz yağlardan daha sağlıklıdır. Marketten et satın alırken mutlaka ne kadar açık renk varsa o eti alın. Çünkü et bekledikçe kararmaya başlıyor. Biz sanıyoruz ki kırmızı, bu taze, yeni sanıyoruz. Aslında açık pembe renkli et yeni kesim, yeni taze olmuş oluyor. When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. 'Cause there's a time. Amerika'ya buraya gelmek isteyen bu sıra çok gençlerimiz ya da insanlarımız var. En büyük tavsiyem, kendi yeğenlerimize de aynı tavsiyede bulunduk çünkü. Buraya gelip gerçekten çalışacaklarsa, mücadele edeceklerse gelsinler. Yani hani çünkü Türkiye'de biraz biz çocuklarımızı şımarık ya da tembel yetiştiriyoruz. Yani iş beğenmiyoruz. Biz burada gerçekten hani çok eşim mesela inşaat işlerinde çalıştı. Yani o iş bu iş ayırt etmeden. Yani Amerika'da başarılı olmak istiyorsan gerçekten çalışmak, gerçekten benimsemek gerekiyor. Yoksa boşuna gelip vakit harcamasınlar. Run now, Lord, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run now, Lord, better run on. Run all day till you can't be found. Run now, Lord, gotta run. Baklava mı künefe mi? Baklava, Tarhana mı mercimek mi? tarhana çorbası, Ayran mı kola mı? ayran, Çay mı kahve mi? kahve, soyadım gibi. Kahveciyim. Lahmacun mu pizza mı? Lahmacun, Döner mi Adana mı? Adana, Hatay mı Antep mi? Hatay mutfağı, Bulgur mu pirinç mi? bulgur, Poğaça mı simit mi? poğaça. O yüzden simit yok ama. Nasıl Ankaralılar ya? Nasıl Ankaralılar ya? Bunu anlatayım.